Burası Girne. Akdeniz'in kıyısında dağla denizin birbirine sarıldığı bir şehir. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en turistik şehirlerinden biri. Bir tarafında masmavi Akdeniz, arkasında beş parmak dağları. Şehrin simgesi ise tabii ki Girne Kalesi. Venediklilerden Osmanlı'ya kadar uzanan bir geçmişi var. İçinde balık gemisi bile var. Düşünün ne kadar köklü bir yer. Ama Girne'yi özel yapan şey taş binaları ya da denizi değil, insanları. Burada hayat daha yavaş. Kahve içerken muhabbet uzar. Esnaf seni turist gibi değil, misafir gibi görür. Kıbrıs ağzıyla konuşan amcalar, sahilde tavla atan abiler, akşamüstü limanda yürüyüş yapan aileler. Bu bölümde Girne'yi geziyoruz. Çanaksız olarak TV izlemek mi? O zaman FS1 Pro. 4K kalitesinde YouTube ve tüm popüler platformlar tek cihazda. Dünyanın her yerinde kullanın, sınırsız eğlencenin keyfini çıkarın. FS1 Pro sunar. Herkese selamlar, ben Fuat Dil. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda dünyanın bölünmüş tek başkenti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'dayım, başkentteyim. Bu videoda sizlere Girne'yi göstereceğim. Bir önceki videoda dediğim gibi ben buraya video çekmeye gelmedim aslında. Tamamen böyle turistik odaklı bir turist gibi gezmeye geldim. Kısa süreliğine geldim buraya. Şimdi Girne'ye gidiyoruz. Sizlere Girne'yi göstereceğim. Sponsorumuz FS1 Pro'ya teşekkür ederiz. Haydi video başlasın. Hemen önümüzde Girne kapısı var. Girne kapısının sol tarafında araçlar olacak. 150 liraya sormuştum. 150 liraya Girne'ye götürüyorlarmış. Ki zaten Girne buradan 20-25 kilometre, yarım saatlik bir mesafede. Şöyle arkadaşlar, 150 liraya Girne'ye götürüyor bu araç. Arkadaki araç da şeye de gidiyor, yani böyle buradan Gazi Mausa'ya gitmek istediğinizde buradan gidebiliyorsun. Güzel bir yurt var. Burada duruyorlar. Burası Girne kapısı. Girne kapısının hemen sol tarafında. Bak, Girne kapısına, terminale giden toplu taşımalar da var. Bakın şöyle içi. Bu araçla gideceğiz. 5 dakika bekleyecek. Sanırım dolduğunda kalkmıyor. Saate göre kalkıyor. Abi saate göre mi kalkıyor bu? Saate göre mi kalkıyorsun? 4 dakika sonra çıkıyor. Öyle değil mi? Tamam. Öğrenci ne kadar? Burada kişi başı 150 ödeyerek Girne'ye gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Girne kaç kilometre buradan? 25 kilometre. 25 kilometre, dediğim gibi bir 20 dakika falan sürüyordur. ...20 dakika içinde, yani 20-25 dakika ortalama buraya varıyorsunuz Lefkoşa'dan. Trafikten değişiyor. Trafik olursa daha uzun sürüyor. Trafik olmazsa daha kısa sürüyor. Bu sefer trafik vardı. Bayağı bir kalabalıktı. İpini koparan Girne'ye geliyor Lefkoşa'dan. Lefkoşa'dan Girne arasındaki o trafik akışını görmeliydiniz. Ben bir ara çekmeye çalıştım. Sizlere göstermeye çalıştım. Burada Girne'yi gezerken de sizlere fiyatları da göstereceğim. Fiyatları da bakmak istiyorum. Merak ediyorum fiyatları. Daha önce Kıbrıs'ı gezdiğimde çok böyle detaylı bir şekilde her videoda gösteremedim. Sadece bir videoda direkt market fiyatları vesaire diye göstermiştim size. Bu sefer biraz daha farklı. Turist gibi gezeceğim buraları. Burası Girne Çarşısı olarak geçiyor arkadaşlar. Merhaba. Aha la serseri ben tecet ki çoni. Ne oğlum tanosnake kusurum narayna. Serserem sar çoğu. Çet dinamit açı mı? Akram. Tu çiziri ne? Sülüpüli serserem sar çoğu. Gelik keyfama tutu vedeyin. خودش تا روز به اولم نیکو تینو علم شخړه د ګارینه اره الله eyvallah. Çet gibi de çoni. خود الوده öğrenci bim solum الوده مایتام فان bunu شخنیام هوتینا نو وده ولی حیات الوده هی مثلا مملکت منینم مملکت ماجی تزونیم انسانو گل از میشد کنه چه از میشد کن حق انسانو ندانیم مثلا بچه قافه گدرینی مشتری گبه مشتری چوگش تبخوزه اگرسون بم یه بجا پس مم تکوری چوگه بدیم من مثلا
يعني نه تشتك سباحية او به اصول ودو مثلا نازی کیبار به شکل از مونک سپاحی مثلا کرده ما بین ام به چه قافگه مثلا هم زونی گارسون ملاتی مایا هم بهش برای متکاری فکر ما مثلا ترکی هایی جامعه رو باکن گارسونو efendim bakabilir misiniz yani hatta işte سپاحی های مو ترجیح در سپاحی که نه ویا به جای نه سقوط تاتروزینه نه عاشق تدلیت تدنتا هاشو هاچکو کشکی yani bir şey kolinin şuara. Modern kölelik, خود modern kölelikten de daha beterler abi. تشتو حقیقت خبر ما احش حقیقت که ما احش نه حقیقت نو که ما Evet çan salatu vede. o be afsalomno se Üniversiteyle beraber yan Ali. üniversiteyle beraber Üniversite. Ta çan solxan. mse sol xwan mıdı sol üniversite xwan ava sol gel vedeci hem tatil amaçlı hem çalışmak için yani arada bir gelip gidiyor. Burada yaşamak istiyorsun. Abi buranın yaşamı yani bambaşka. Ekrem Binovi'de. Ben Selam Selçuklu. Tam çan nos krevedra bu. مانا سوسیال مدیا ده چه آکتیف بیاجی وای تا آکتیفم یعنی اینستاگرام ده تیک توک ده Kaç etki? از Ailede. اقومدی Tabii ki. بله ها نو حساب میشه اکرم باسارا تیک توک اینستاگرام TikTok, Instagram'da Ekrem Basar. Basar. خرکن مای کردستان و مثلا ین آلمانیا هلندا İsviçre Kermancı yani? içerik Kermancı mi hemi tabii. Kermancı ne Peter Menositkin bale. Abi buranın yaşamı yani çok güzel anladın mı? Kaliteli ama pahalı. Yani pahalı derken $1-2 Türkiye'den daha pahalı. Öyle diyeyim Daha sana. pahalı Türkiye'den, Tabii. evet. Kiralar sterlin üzerinden. Mesela bir şey alacaksan dolar üzerinden alıyorsun. Ha bir kafeye gittin mi, bir markete gittin mi Türk lirası geçerlidir. Türk lirasını kullanabiliyorsun. Kredi kartı aynı şekilde geçerlidir. İBAN falan. Asgari ücreti şu an 40, en ucuzu 48 bin. 48 bin liradan başlıyor. Kaça kadar gidiyor bu böyle? Abi bu böyle yani 60-70'e de kadar gidiyor. En az yani minimum 50 bin alabiliyorsun burada aylık. Evet arkadaşlar böyle spontane gelişiyor olaylar. Burada da Ekrem arkadaşımızla karşılaştık. Silofili kendisi. Burada okuyor aynı zamanda çalışıyor. Buraya okumaya gelen öğrenciler aynı zamanda ekstra part time veya full time okul yoksa tabii çalışıyorlar. Okul harçlıklarını böyle çıkarıyorlar. 50 ile 60 bin arasında değişiyor. Bu 70-80 bine kadar çıkabiliyor. İşten işe değişiyor bu. Kaliteli yaşamları var. Harcamalar biraz daha pahalı Türkiye'den normal olarak çünkü asgari ücret dediğim gibi 50 bin. Türkiye'nin 2 katı diyebiliriz buna. 60 bin desek 2 katı. Kiralar da ortalama 25 bin, 30 bin lira civarında. Şu anda Girne çarşısındayız arkadaşlar. Kaleye çıkacağız. Kaleyi göstereceğim. Limanı göstereceğim. Antik limanı var. Girne ticaretin merkeziydi. Ticaret gemileri buraya yanaşıyorlardı, limana yanaşıyorlardı. Limanı göstereceğim sizlere. Mersin'den buraya gemiler de var. Mersin'den buraya gemilerle de gelebiliyorsunuz. Buraya kimlikle giriyorsunuz arkadaşlar. Kimlikle rahatlıkla girebileceğiniz bir yer. Pasaporta falan gerek yok. Benim Kıbrıs videomda bunu soranlar olmuştu geçen sene. Kimlikle giriliyor mu? Pasaport olması şart mı? İnsanlar biraz bunu yanlış anlıyor. Pasaporta gerek yok. Kimliğiniz olması yeterli. Türkler için kimlik yani direkt. Kimlikle girebiliyorsunuz arkadaşlar. Gürcistan gibi. Gürcistan'a da kimlikle girebiliyorsunuz. Buraya da aynı şekilde kimlikle girebiliyorsunuz. Böyle her videoda dile getirmeye çalışacağım da bazen bazı videolarda insanlar merak ediyor, soruyor hani ne bileyim taksi var mı? Kimlikle girilebiliyor mu? Pasaportla giriliyor mu? Asgari ücreti ne kadar? Bunu her videoda kısaca değineceğim buna. Taksilere değindiğim gibi şu an taksiyi görüyorsunuz. Mercedes taksiler var arkadaşlar burada. Mercedes'in altında olmuyor taksiler. Hepsi Mercedes yani. Mercedes'le seyahat ediyorsunuz ve bu çok pahalı. Şöyle söyleyeyim ben sordum. 5-6 kilometre için yaklaşık 1000 lira ödüyorsunuz 5-6 kilometre için. Havalimanında dilerseniz araç kiralayabiliyorsunuz. Taksi kullanırsanız da bunu göze almak istiyorsanız da 3000 lira, 4000 lira bazen taksi ücreti çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Taksiler aşırı pahalı. Toplu taşıma sistemi çok yaygın değil. Lefkoşa'da birazcık artmış gibi ben bugün gördüm. Lefkoşa'dan gelirken gördüm.
Lefkoşa'da biraz daha yaygınlaşmış gibi, biraz daha artmış gibi. Burada Uber yok, bir şey yok. Keşke olsaymış. Uber olsaydı çok çok daha güzel olurdu. Eğer bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız da duraklarda otobüsler, dolmuşlar var. O küçük minivanlarla, benim geldiğim küçük minivanla böyle Girne'ye, Lefkoşa'ya yakın yerlere seyahat edebiliyorsunuz. Bu çok pahalı da olmuyor. 200 lira, 150 lira, 300 lira falan fiyatları, bilginize. Şu anda Girne sahiline geldik gördüğünüz üzere. Limana doğru gidiyorum. Kale önümüzde. Kaleye giderken burayı da böyle göstereyim istedim sizlere. Böyle insanlar oturuyor, çay kahve içiyorlar. Ramazan ayındayız arkadaşlar. Kimseyi yadırgamayalım, linçlemeyelim. Ben şey yapmıyorum, yadırgamıyorum. Herkes özgür, dilediği gibi. Oruç tutan olur, tutmayan olur, içen olur, içmeyen olur. Ramazan ayında alkol kullanan olur, kullanmayan olur. Buna ben bir şey diyemem. Onların tercihi. Herkes özgürdür. Herkes kendi bacağından asılır. Abla böyle bir sürü köpeklerle dışarı çıkmış. Bir sürü köpeği var ya. 5 tane köpek. Süs köpekleri bu. Tam Barbie köpeği arkadaşlar bu. Muhtemelen ya bakıcı ya da köpek kendisine ait olması gerekiyor. Sizin mi bunlar? Merhaba. Hepsi size mi ait? Aha maşallah ne güzeller ya. Anne, baba, çocuk. Anne gel. O korkak, o Ha. yaklaşmaz. Bunlar yavru mu? Ya, baba şu. Çok tatlı ya. Hayır hayır. Bu kızıyor. Yaklaştırın. Evet. Sizi koruyor içgüdüsel olarak. Bu daha küçükmüş. O baba. Bu mu? Bu baba mı? Bu babaymış. Ben bunu baba sandım. O anne. Kolay gelsin size. Kızıyorlar. Köpekler içgüdüsel olarak sahiplerini korurlar arkadaşlar. Yanına yaklaştığınızda süs köpeği bile olsa sizi ısırabilir. Isırmadılar beni tabi. Sadece korumaya çalıştılar sahibini. Bugün deniz dalgalı, rüzgarlı bir havadayız. Bilmiyorum mikrofondan rüzgar sesi alıyor musunuz, geliyor mu bilmiyorum. Umarım gelmiyordur. Devam ediyoruz. Girne Kalesi'ne doğru gidelim. Limanı göstereceğim, kaleyi göstereceğim. Buradaki şu anki bugünün günlük yaşamı sizlere gözlemleyip göstermek istiyorum. Arkadaşlar inanılmaz bir rüzgar var. Yani böyle gezeceğiz ama çok güzel, mükemmel bir hava var. Tam bir bahar havası var bugün arkadaşlar. Bu gördüğünüz liman Girne Limanı. Girne Limanı'na geldik. Kıbrıs deyince insanların hayal ettiği manzara tam olarak burası. Kıbrıs bir liman kentiydi arkadaşlar. Girne'nin en turistik bölgesi olarak geçiyor burası. Şu karşıda gördüğünüz restoranlar, kafeler ve tekneler var burada gördüğünüz gibi. Teknelerle tura çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda özellikle akşamları oldukça hareketli bir bölgedeyiz. Fakat gündüz olduğu için sakin geçiyor biraz. Gündüzleri sakin geçer. Yazın daha kalabalık oluyor. Ramazan ayında ve kışta olduğumuzdan dolayı yine de ufak da olsa bir turist kafilesi var. Yani gene insanlar buraya tatile, ziyarete geliyorlar. Fırsat buldukça buraya gelenler var. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi İstanbul'dan buraya 900.000 liraya bilet bulabiliyorsunuz. Çok uyguna biletler var. Gidiş dönüş 2500-3000 liraya rahatlıkla bilet alabiliyorsunuz. Sadece konaklama, yeme içme bir tık pahalı. O da hani Türkiye'de bir tatil yapmaktansa farklı bir bölgeye, adaya geliyorsunuz. Burada tatil yapıyorsunuz ve de çok keyifli, çok güzel bir tatil geçiriyorsunuz burada. Türkiye'ye göre hayat biraz daha yavaş akıyor burada. Maliyetlere bakalım arkadaşlar. Burada limanda yemek yemenin maliyeti ne kadar? Şöyle menüler koymuşlar. Menülerden sizlere fiyatları kısaca hızlı bir şekilde göstereyim. Burada böyle balık var. Balık meze çeşitleri 295 TL'den başlıyor diyor. Bunlar meze 225 TL'den başlıyor. Tavuk şiş 1095 lira böyle. Karides kokteyli var 695. Günün çorbası 395 lira. Çorba 395 liradan başlıyor. 400 liradan başlıyor. Şöyle sizlere menüyü göstereyim. Ekranı durdurarak fiyatlara bakabilirsiniz. Burada ahtapot ızgara var. 2 adet 995 lira. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Alkol fiyatları da bu şekilde.
Mekan burası. Sizce fiyatlar nasıl arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Buraya göre hani limanda yemek yiyorsunuz. Bir tık daha pahalı dediğim gibi Türkiye'den. Fiyatlar Türkiye'den bir tık daha pahalı. Kişi başı 1500 liraya burada yemek yiyip bir şeyler içebiliyorsunuz. Bodrum'a çok benziyor. Hem de Karadağ'a inanılmaz benzettim. Ben geçen sene Karadağ'a gitmeden önce o benzetmeyi yapmamıştım. Fakat şu anda net bir şekilde Karadağ'a benzetebilirim burayı. Yapılar, hep gördüğünüz gibi taştan yapılmış evler. Kotor da aynı mimariye sahip, taşlarla yapılmıştı evler, kaleler taştan yapılmıştı. Bu mimari yapıları da görmüştüm orada. Turlar buradan kalkıyor bu arada. Buradan turla tekne turu yapabiliyorsunuz. Denize açılıyor, dolaştırıyor. Nereye gittiğini tam bilmiyorum ama şöyle buradaki menüyü de göstereyim size. Fix menü 2050 lira. Kişi başı 2050 liraya şu menüyü alabiliyorsunuz. Ana yemek, ızgara, levrek falan yazıyor. Kalamar 850 lira. Karides tava 900 lira. Fiyatlar bu şekilde. Sıcak bir salep içmek istiyorsanız 200 liraya salep içebiliyorsunuz burada. Kafe var burası. Efes Pilsen 150 lira. 33'lük. Mojito var böyle 400 lira. Şu menü 1100 lira. 2 bira, pizza. Geçen sene gündüz geldiğimde de bu denli sakinlik vardı. Geçen sene de böyle sakindi. Bu sene de gündüzleri sakin. Girne gündüzleri sakin. Kuzey Kıbrıs yani Kıbrıs genel olarak gündüzleri sakin geçiyor. Geceleri inanılmaz hareketli. Gece buraya gelseniz dolu taşıyor. Yani yer bulamazsınız burada. Özellikle dönemde yani turistik döneminde daha çok kalabalık oluyor. Şu anda sezon olmamasına rağmen yine bir kalabalık var. Genellikle bu aylarda buradaki yaşayan halk gelip buralarda takılıyor. Gece kalabalık oluyor. Ya bu akşam gelsem buraya çok fazla bir kalabalık görmem diye düşünüyorum. Girne'ye geldiğimde bu kalenin etrafını böyle detaylı gezmemiştim. Şu anda kalenin çevresini yani dış duvarındayım. Şöyle kalenin etrafındayım. Hani etrafını dolanıyorum. Burada balık yakalayan arkadaşlar, abiler var. Deniz bugün hareketli, dalgalı ama güzel bir hava var dediğim gibi. İlk geldiğimde, Girne'ye geldiğimde kaleye girmemiştim. Sadece çevresini sizlere göstermiştim. Bu sefer kalenin arka tarafını gösterdim size. Orayı da kendim görmek istedim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Ben elimden geldiğince kamerayı elime almamaya çalışıyorum. Bir turist gibi gezmeye çalışıyorum ve aynı zamanda sizlere bir rehber olmaya çalışıyorum. Gezdiğim, girdiğim yerleri de sizlere göstereceğim. Şöyle kalenin girişi bu şekilde. Buradan bilet alıyorsunuz. Merdiven var buradan. Buradan yukarı çıkıp bilet alıyorsunuz. Biletler 50 lira. Öğrenci için 20 lira bilet. Giriş bu şekilde. Kameraman parası alacağım. Hadi Tuda. Hatırlıyorum geçen sene arabayı buraya park etmiştik. Buradan böyle içeri girmiştik. Bizans kilisesi var böyle şapel. Bu şekilde. Şurada bilgileri de yazıyor. Hem İngilizce hem de Türkçe bilgiler yazıyor. 12. yüzyılda Bizans yapısıdır diyor. Kiliseye kapalı dar bir geçitten ulaşmaktadır. Lusignan döneminde genişletilmiş bu kilise. Şöyle içeri girelim. Kilisenin içerisinde şöyle bir oda var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok eski ya. Kokudan bile bunu anlayabiliyorsunuz. Burada muhtemelen dua ediliyordu. Burada haç olması gerekiyor. Bu tarafta bir şey yok. Muhtemelen insanlar burada dua ediyorlardı. İbadetlerini burada yapıyorlardı. Burada da küçük bir böyle bir delik var. Oradan dışarıyı görebiliyorsunuz. Burada da böyle bir ara var. Bu aradan da diğer odaya çıkıyor. Burası da kilisenin dışında kalan bir yer. Hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum. Ama restore etmişler. Ne zaman kale ve kiliselere girsem hep filmlerdeki, dizilerdeki sahneler canlanıyor gözümde. Çok ilginç. Bakın şurada bir ablem var. Gördüğünüz gibi 2 tane ablem yukarıda hemen kapının üstünde.
Lusignan ablemi olabilir. Lusignan ablemi olması gerekiyor. Şöyle buradan yukarı çıkıp Girne şehrini yukarıdan görebiliyoruz muhtemelen. Aynen kalenin üstünden şehri görebiliyorsunuz. Kale gerçekten çok büyük. Bu arada Girne'nin nüfusu 30-35 bin civarında. Burada genellikle bu sayı daha fazla. Öğrencilerden dolayı ve turistlerden dolayı daha fazla oluyor. Burada orijinal halk daha düşük nüfusu. Nüfusu daha az. Yani resmi vatandaş nüfusu daha düşük. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta, Girne'de olsun, Lefkoşa'da olsun, Mausa'da olsun ağırlıkla öğrenci ve turist nüfusu daha yaygın, daha fazla. Türkiye'den gelen çalışan var. Başka ülkelerden buraya çalışmaya gelen insanlar var. Ben şu da dikkatimi çekti. Bangladeşli, Pakistanlı çok fazla gördüm bu sefer. Geçen sene geldiğimde daha çok Afrikalı vardı. Afrikalı daha fazlaydı. Afrikalılar buraya okumaya geliyor. Yani öğrenci gibi burada takılıp çalışıyorlar. Böyle paralarını bu şekilde kazanıyorlar. Şimdi de Pakistan ağırlıklı ve Bangladeş ağırlıklı çalışanlar daha fazla. Hatta birkaç kişiye denk geldim. Zaten hemen Bangladeşli ve Pakistanlı olduğu yüzlerinden belli oluyor. Tanıyorsun hemen. Kalenin surlarının üstündeyim şu anda. Manzara bu şekilde görünüyor. Deniz çok güzel. Berrak, tertemiz. Görüyorsunuz buradan, videoda da belli oluyordur muhtemelen. Ve rüzgara bakar mısınız? Rüzgarın oluşturduğu dalgalara bakın. Ta diplere kadar hareketli bir deniz var bugün. Çok dalgalı. Girne şehri buradan da bu şekilde görünüyor. Şuranın üstüne çıkacağım. Bir çalışma var. Hani kalenin çevresinde sağda solda bir tadilat çalışması gördüm ben buralarda. Lefkoşa'da da aynı şekilde devam ediyor. Şehir bir şey yapıyor, toparlanıyor. Bir düzenliyorlar, onarıyorlar. Bir onarım çalışması gördüm ben. Hala Girne Kalesi'ndeyim. İlk temelleri arkadaşlar Bizans dönemine kadar uzanıyormuş. Sonra Venedikliler tarafından güçlendirilmiş kale. 1571 yılında Osmanlılar burayı, adayı alınca kaleyi kullanmaya devam etmişler. Küçük bir ada ama tarihi geçmişi çok fazla. Yani küçük bir ada olmasına rağmen inanılmaz tarihi bir geçmişi var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Girne'ye geldiğinizde bu kaleyi mutlaka gezmeniz gerekiyor. Gezerken keyif aldığım bir kale oldu. Girne'ye yakın farklı bir kale var. O kaleye de çıkmanızı öneriyorum. Buraya ilk gelişimde o kaleye çıkmıştım. Size kaleyi gösterip ve yukarıdan Girne şehrini görmüştük. Hatırlayanlarınız vardır, izleyenleriniz vardır. Eğer izlemediyseniz o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kalenin içerisinde dediğim gibi kafeterya var. Böyle hediyelik eşya satan küçük bir dükkan var. Burada aynı zamanda bir müze de var. Müzeyi de gezebiliyorsunuz. Batık Gemi Müzesi. Şöyle içeriye girelim. Akdeniz'in en eski batıklarından biriymiş bu müze. Küçük bir müze. Ben içeride şeyi bekliyordum açıkçası, böyle gemiler falan bekliyordum. Küçük küçük gemiler, ne bileyim. Batık Gemi Mezarlığı Müzesi deyince insanın aklına ilk başta gemiler geliyor. Benim de aklıma ilk başta eski gemilerin olduğu bir müze olarak geçti açıkçası. Ama içinde batan gemilerin böyle çivi olsun, makara olsun, oltaları olsun, ne bileyim gemi parçaları olsun, onları böyle toplamışlar. Burada sergiliyorlar. Müzede sergilenen malzemeler günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce geminin taşıdığı eşyalar ile gemi mürettebatının yaşantıları hakkında bilgi vermektedir. Girne batığının yüzeye çıkarma çalışmaları. Batan gemileri gün yüzüne çıkarmışlar. Bunları burada sergiliyorlar. Çok fazla bir şey yok. Makara var, ne bileyim testiler var. İçinde fotoğraflarla sergilemişler. Deniz altında da fotoğraf çekmişler. Bu şekilde de fotoğraflar var. Baldöken Osmanlı Mezarlığı'na geldik. Hemen Girne Kalesi'nin arka tarafında küçük bir park, içerisinde Osmanlı mezarları var gördüğünüz gibi. Bu mezarlar Osmanlı mezarları arkadaşlar. Şu hemen ileride bir tane tezgahta yem satıyor, buğday satıyor abla.
Hem abladan şey alabiliyorsunuz. Magnet hediyelik eşyalar var vesaire. Bunları alabiliyorsun, küçük eşyalar. Bunları alarak da hem arkadaşınıza hediye olarak götürebilirsiniz. Hem de aynı zamanda destek olursunuz ablaya. Abla orada böyle bunları satarak geçimini sağlıyor. Birazdan abladan bir iki tane magnet alacağım. Magnetlerin tanesi 50-60 lira. Biz aşırı yorulduk. Yani kalede aşırı derecede yoruldum. Kale çok büyüktü. Gez bitmiyor. Çok müze var içinde. Batık Müzesi'ni merak ediyordum. Umduğumu bulamadım orada. Orada kaleden çıkan eşyalar da var. Müze yapmışlar, küçük bir müze. Onu da gezebiliyorsunuz. Osmanlı mezarlığının böyle ortasında bir mezar var. Muhtemelen önemli bir alim burada yatıyordur. Önemli bir zat yatıyordur burada. Ben bayağı bir yoruldum. Hani açlıktan yürüyemiyorum. Başım ağrıyor inanılmaz derecede. Girne'ye gelirseniz Girne'de çok gezilecek yer yok arkadaşlar. Burada gelip kaleyi gezebiliyorsunuz. Yani kaleyi mutlaka gezmeniz gerekiyor, Girne Kalesi'ni. Girne limanında takılırsınız. Orada yemek yersiniz, içersiniz. Liman güzel, denizi güzel. Şu an bile hava çok güzel, soğuk değil. Bahar havası var burada. Şu an Türkiye kışı yaşıyor. Türkiye'de yağmur yağıyor, soğuk bir hava var. Gündüzleri bile soğuk ama burası bahar havası var. Burada hava çok güzel. Bu sefer kalenin içini gördük, gezdik. Bir turist olarak gezdim ben aslında. Hem sizlere rehber olmaya çalışıyorum hem de kendim böyle görüp yaşamaya çalışıyorum. Anda kalamıyorsun arkadaşlar. Böyle gezerken hem anda kalmak çok zor. Ben anda kalmak için çabalıyorum. Anda kalmaya çalışıyorum. Özellikle bu seferde daha çok böyle şey gördüm burada. Daha çok dikkatimi çekti bu gelişimde. Çünkü çok fazla kamera, video çekme odaklı değilim. Sadece kameranın kayıt tuşuna basıyorum bazen. Anlatıyorum, geçiyorum. Bazen de kendim böyle iyice gözlemliyorum. Dikkatimi çeken şeyler oluyor, bakıyorum. Oturup havaya bakıyorum, denizi seyrediyorum, insanları gözlemliyorum. Bunlar çok güzel. Buraya gelirseniz burada eğlenebilirsiniz. Çok tarih beklemeyin burada. Ama Lefkoşa ve Mausa'da çok tarihi var. Küçük bir ada olmasına rağmen inanılmaz bir geçmişi var Kıbrıs'ın. Lefkoşa çok güzel, Mausa çok güzel ama burada çok fazla bir tarihi yok. Bir Girne Kalesi var. Bir de limanı var. Eğlence şehri diyebiliriz buraya. Tatil merkezi. Eskiden ticaretin başkenti, ticaretin merkeziydi. Şu an bile hala devam ediyor. Şu anda insanlar sırf eğlenmek için, gece hayatını görmek için Girne'ye gelmişken kaleyi görmeden gitmeyin. Çarşıyı gezmeden gitmeyin. Zaten Girne'nin kalbi kale. Girne Kalesi ve limanı oluyor. Hem antik liman olarak da geçiyor hem de normal Girne Limanı olarak da geçiyoruz.